W124 aracımızın arka yürüyen ve taşıyıcı kısmındaki bozulan parçaların değişimini, burçlarda meydana gelen boşlukların giderilmesi ve tabandaki temizliği yaparak aracı alttan nasıl sıfır gibi yapıyoruz tüm detaylarıyla bakalım. Aslında tüm detaylarıyla derken arka kısmı 3 ayrı videoda anlatmayı düşündüm. Bu videoda traversin sökülerek burçlarının yenilenmesiyle tabandaki pasların dönüşümünü yaparak koruma altına alacağız. Bundan sonraki 2 videoda da diferansiyelin bakım onarımı, akslarda yaptığımız iyileştirmeler ile tekerlek taşıyıcılarındaki burç, bilya, disk ve balata değişimlerini ayrı ayrı göstereceğim. Aslında üstünkörü anlatılsa hepsini 2 dakikalık bir videoda göstererek oldu bittiye getirebiliriz. Ancak insanlara kaynak olması niteliğinde videolar çektiğimden dolayı bunları konularına göre bölerek sıkmadan detaylı bir şekilde anlatmayı daha uygun buldum. Böylece aks ve diferansiyel gibi önemli konuları bu video içinde yedirmek yerine hepsine kendi özelinde video yapmak daha uygun olacaktır. İşlemlere başlamadan önce ilk işimiz aracın altını yıkatmak olacak. Yılların biriktirdiği kirlerin temizliği için aracı bir alt yıkamacıya götürerek burada komple alt tarafın temizliğini yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere çok detaylı bir temizlik değil ama kirin büyük bir bölümünün temizliğini yapmış olduk. Benim yıkama kanalım olmadığından veya yıkasam bile lifte zarar vereceğinden ötürü yıkamayı dışarıda yaptırdım. Ben de zaten videonun ilerleyen aşamalarında mecburen travers ile şase arasında kalan bölümü garajımda temizliğe başlayacağım. Kısacası en iyi yıkamacıya da gitsek alt travers inmediği için oradaki detay temizlik yine yapılmayacaktı. Temizlik sonrası tekrardan garajımıza geçip işlemlerimize başlayalım. Traversin söküm aşamasına gelene kadar egzozun yerinden alınması, aksların çıkarılması ve diferansiyelin indirilmesi diğer videolarımda detaylıca anlatıldığı veya anlatılacağı için buraları geçiyorum. Traversin sökümünde benzin deposundan pompaya gelen besleme hortumunu çıkarmamız da gerekiyor. Yalnız depodaki benzin miktarının az olması işlemin kolaylığı açısından iyi olacaktır. Pompaya giren hortumu söktükten sonra hızlı bir şekilde dolduracağınız kaba yönlendirmemiz gerekiyor. Ben tek başıma olduğumdan dolayı damacana dolmaya yakın ikinci kaba geçeceğim sırada elimden kayarak 1-2 litreyi boşa döktüm. Maalesef böyle kazalar ara ara olabiliyor diyerek depo boşalırken ben de neden traversi indiriyorum onu kısaca anlatayım. Travers üzerinde şaseye sabitlenen 4 adet burç bulunmaktadır. Aslında bu burçlarda pek bir sorun yoktu. Ancak diferansiyelin sabitlendiği burçlarda yırtılmalar ve boşluklar olduğundan değişmişken hepsini değiştirmek istedim. Bu arada traversi komple aşağı almadan bu burçları da değiştirmek mümkün. Ancak arka kolların değişimi, taban temizliği ve traversteki pasların giderilmesini istediğimden ötürü ben komple aşağı indirdiğimin bilgisini de ekleyelim. Depo boşaldıktan sonra travers üzerinden geçen parçalardan biri de el freni telleri. Telin tekerlek tarafındaki sökümüyle değişiminin de tekerlek taşıyıcılarına özel ayrı bir videomuz olacağından buradaki bölümü kısaca gösterip telin şase üzerindeki noktalarına bakalım. Mekanizma üzerindeki cıvatayı biraz gevşeterek kancaların boşa çıkmasını sağlamalıyız. Tabi bu işlem sırasında el freninin çekili olmaması gerektiğinin de uyarısını yaparak yine teli sabitleyen bu sekmanları da sökmemiz gerekiyor. Sekmanları aldıktan sonra telin büyük bir kısmı boşa çıktığından mekanizmadan tam anlamıyla kurtulması için şoför tarafından gelen telin de bağlantısını söküyorum. Tekerleklere giden ve önden gelen tel bağlantılarını mekanizmadan tamamıyla ayırdıktan sonra telleri komple çekerek çıkartıyoruz. Tekrar hatırlatmam gerekirse sizlerin yapacağı işlemde telleri komple sökmeden aşağı sallandırarak da traversi alabilirsiniz. Ancak ben tellerin değişimini zaten yapacağım için komple söktüğümü, gereksiz yere de işi uzatmadığımı bilin istedim. Arka yay tablolarının söküm işlemine geçecek olursak her iki tarafta bulunan askı rotlarının cıvatalarını sökerek viraj demirinin bağlantısını ayırıyorum. Amortisörlerin bağlantısı da tabloya yapıldığından bunların cıvatalarına ait sadece somunu söktüğümü önemli belirtiyorum. Çünkü tabla yay baskısı altında olduğundan kontrolsüz bir cıvata sökümünde tabla hızlıca açılarak veya yay fırlayarak iş kazasına sebep olabilir. Bu önemli uyarıdan sonra görüldüğü üzere tablayı alttan kriko ile destekleyip her tablaların travers tarafındaki cıvatalarını yavaş yavaş çıkarıp tablanın kontrollü bir şekilde aşağı indirilmesini sağlıyorum. Yayın stresi de güvenli bir şekilde alındıktan sonra eğer burç değişimi yapmayacaksanız bu işlem öncesinde bu noktadaki cıvataları da gevşetmeniz gerekiyordu. Ancak benim buradaki burçlar zaten bitik olduğundan tabla aşağı sallanırken rahatlıkla kendini bıraktı. Buradaki burçlarda oluşan boşluğu da görmek mümkün. Ama inanın araçla seyir esnasındayken arka takımdan hiç ses gelmemesi de beni şaşırtan bir diğer nokta oldu. Her neyse buralar ayrı bir videonun konusu olduğundan epey paslı durumdaki bu civata ve somun takımlarını sökerek tablayı dışarı alıyorum. Aynı işlemi sağ taraf için de gerçekleştirerek tabla ve yayların durumuna bir bakalım.
Tekrar traverse dönecek olursak artık tüm engelleyici parçalardan kurtulduğumuza göre az önceki bahsettiğim şaseye sabitleyen 4 cıvatanın sökümüne geçebiliriz. Traverse alttan kriko ile destekleyip ben cıvataların söküm işlemini yaparken aklınıza gelebilecek bir soruya da cevap vereyim. Aslında bu gördüğünüz taşıyıcı, diferansiyel, aks ve tekerlek taşıyıcıları dahil parça parça uğraşmadan komple indirebilirdik. Ancak bu şekilde hem ben tek başıma olduğum için ciddi bir ağırlık oluşturacağından hem de videoları bölüm bölüm yayınladığımda mesela sadece aks ile sorun yaşayan bir kişi komple traversin aşağı indirilerek söküldüğünü görürse konu işleyiş açısından düzgün olmayacağından biraz uğraştırıcı olsa da bu şekilde yapmayı tercih ettim. Civataların sökülmesi ve etraftaki ıvır zıvırların kaldırılmasıyla traversin kontrollü bir şekilde indirilmesine geçiyorum. Çıplak travers öyle zannedildiği kadar ağır olmamakla birlikte tahmini olarak 7-8 kilogram gelmektedir. Sökülen traverse de detaylı bir şekilde bakacak olursak üzerinin epey kirli olduğu yer yer birçok noktada paslanmaların da olduğunu görmek mümkün. Eğer bu paslar giderilmezse önümüzdeki yıllarda buralarda çürümenin olması da kaçınılmaz. Bundan dolayı eski arabaların en büyük sorunlarından bir tanesi pasların ileri versiyonu olan çürüme. Ana burçlarda pek sorun olmamasına rağmen diferansiyeli sabitleyen bu burçların da kopma noktasına geldiğini daha önceden de söylemiştim. Arka yürüyen takıma ait parçaların sökümünü ve komple yenilenmesini ayrı bir videoda detaylıca işleyeceğimiz için basit olan kolların ayırma işini hızlıca geçiyorum. Öncelikle temizlik için traversi dışarı alarak sözde alt yıkamadan çıkan parçayı tekrardan detaylı temizliğine başlayalım. Daha önceden de bahsettiğim bir nevi balata spreyi gibi bir etkisi olan Electro Clean ile yüzeydeki kirleri yumuşatıyorum. Zaten bu noktada öyle petrol türevi bir kirlenme olmadığından sadece toz toprağı üzerinden atacağımız için işlemlerimiz nispeten kolay olacaktır. Köpüklemeyi de güzelce yaparak basınçlı su ile temizlik işlemine devam ediyorum. Ben sökülen parçaların temizliğini ve pas dönüştürme işlemlerini yaparken sürekli gelen ve yorumlarda yine gelebilecek birkaç soruya daha cevap vereyim. Mesela bu parçalar bir kumlamaya gitse, elektrostatik toz boya ile boyansa güzel olmaz mı? Olur. Lakin daha önceden de söylediğim gibi restorasyon işi çok yorucu ve en önemlisi vakit alan bir iş. Onu da geçtim. Bu gördüğünüz parçaların kumlanması, boyanması nereden baksanız 10 ila 20 bin TL arasında değişmektedir. Aslında o şekilde daha güzel olacağını ben de biliyorum. Ama bu kadar detaya girdiğiniz zaman altından kalkılamayacak maliyetler karşınıza çıkmaktadır. Abi sponsor bul, reklam yap, o şekilde ilerlet diyebilirsiniz. Ancak sponsorluk ve reklam çekimleri de ciddi oranda emek gerektirdiği için az önce bahsettiğim maliyetteki işlemlere de inanın değmiyor. Ayrıca kimseye de teklif götürüp tabiri caizse dilenerek reklam karşılığında iş yaptırmak hiç tarzım olmadığından cebimde param varsa olduğu kadarıyla işlerimi çözmeye çalışırım. Az önce bahsettiğim şekilde kusursuza yakın düzeyde işlemler yapabilmek için ciddi manada TV programı yapan bir yapımcının aldığı reklamlarla bu sorunlar aşılarak çok daha güzel işler yapılabilir. Ben de kendimce yavaş yavaş ekipmanlarımı dizerek bu sorunların altından kalkmayı kendi başıma halletmeye çalışıyorum. Yakında alacağımız endüstriyel yıkama ve sulu kumlama makinesiyle biraz daha profesyonel düzeyde restorasyonlarımız da olacak. Bir de geçenlerde birisi yorum atmış, arabanın reklamından kazandığın para senin olsun, birisine bu aracı çekilişle ver yorumuna istinaden sizlere söyleyeceğim YouTube'dan aldığım reklam geliri 20.000 TL olan dükkan kiramı bile karşılamıyor. Rakamların bu derece düşük olması, bizlerin de istikrarlı şekilde video paylaşması, kazandığım 3 kuruştan değil, bir gün bizler bu dünyada olmadığımız zaman eserlerimizden başkası da faydalansın diye ortaya çıkarttığımız ürünlerdir. Bu motivasyon ve enerji nereye kadar gider bilemem ama Allah izin verirse söz verdiğimiz projeleri gerçekleştirecek kadar motivasyon ve maddi gücümüz var. Reklamlar konusuna da değinecek olursam haftalık 2 veya 3 tane birçok firmadan işbirliği teklifi alıyorum. Ancak açık konuşmak gerekirse adını sanını duymadığım otomotiv yedek parça, filtre, motor yağları gibi firmalar teklif gönderiyorlar. Fark ettiyseniz videolarımda, restorasyon işlemlerimde ürün yerleştirme ve sponsorluk gibi ufak marka gösterimleri haricinde saf reklam yaptığım videom bulunmamaktadır. Buradaki temel kriterim ise o reklamı yapmam için önce benim güvenimi kazanmasının yanında doğal olarak maddi beklentimin de karşılanması gerekiyor. Ancak bu teklif getirenler her nedense bütçeleri kısıtlı olduğundan benim de markaya temkinli yaklaşmamdan ötürü teklifler genelde olumsuzlukla sonuçlanıyor. Temkinden kastım da mesela bir el aleti satan marka işbirliği sunuyor,
Ben de içini açıp yapısını göstereceğim, bataryaları test edeceğim dediğimde işbirliğine yanaşmıyor. Artık 3-5 kuruşa ben ve benim gibilerin kitlelerine yararlanmak isteyen pazarlama ve sosyal medya yöneticilerinden bıktığımdan çok yakında işbirliği mailimi de kaldırmayı düşünüyorum. Bu kadar baş ağrısı verdikten sonra sizlerden helallik isteyerek asıl işimize dönecek olursak tüm parçaların temizlik işleminden sonra pas dönüştürücü uygulamasına geçiyorum. Eğer pası tel fırçayla temizleyip üstünü boyarsak sadece pası yavaşlatmış oluruz. Tamamen pasın ilerleyişini durdurmak adına piyasada birçok markanın pas dönüştürücü adı altında ürünleri bulunuyor. Fiyatları epey pahalı olsa da 1 litrelik kutu ile hemen hemen 3 aracın paslarına müdahale edebilirsiniz. Travers, yay ve tablalardaki tüm paslara bu işlemi uyguladıktan sonra en az 3 saat beklememiz gerekmektedir. Pasların rengi siyaha döndükten sonra bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama boyamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Az önce paslı görüntüsünden eser kalmayan parçalarımız pastan tamamen kurtulmuş durumda. Özellikle traverse bu işlemi 3'er saat arayla 2 kez yaparak tam koruma altına aldım. Gerekli koruma ve temizlik işlemlerinden sonra travers hariç yay ve tabloların boyamasına geçecek olursak ben parlak siyahı tercih ettim. Parlak siyah boyayı seçmemin sebebini de daha önceden söylediğimden traversi neden şimdi boyamadığımı da belirtecek olursam burç sökümünde çok hırpalanacağı için tekrardan boyama işi çıkmasın diye onu şimdilik sonraya bıraktım. Parçaların boyanmasıyla hem son hallerine hem de takılacak olan burçlarına kısaca bir bakalım. Tablo üzerinde sökerken dikkat ettiyseniz bir adet travers üzerindeki noktasına geçen burcu bulunmakta. Tablanın diğer tarafı da tekerlek taşıyıcısındaki burca bağlantılı olup o başka bir videonun konusu olduğundan biz şimdilik travers tarafındaki burçları yenileyeceğiz. Bozuk olan diferansiyel burçlarına baktığımızda ikili şekilde takım olarak satılan Febi sponsorluğundaki bu burçları kullanacağız. Taşıyıcı üzerindeki diğer ana burçlarda ise çok fazla sorun olmamasına rağmen bunları da herhangi bir işbirliğimizin olmadığını belirterek Lenförder marka alarak değişimini yapacağız. Febi'nin kataloğunda bulunmayan bu burçlar kalite yönünden başınızı ağrıtmayacak, 20 yıl civarında dayanabilecek bir ömre sahip olan maliyeti muadillerine göre epey pahalı Lenförder'i tercih ettim. Burçların yerini ve şeklini de gösterdikten sonra traversimizi alıp doğruca sanayinin yolunu tutuyoruz. Burada Nevşehirli presçi Hacı abimizin yanına gelerek parçayı kendisine emanet edip burçların tek tek sökülmesi ve preslemesini yaparken ben de kısa bir bilgi geçeyim. Bu burçların hepsi araç üzerinde traversi indirmeden de özel aparatla yapılabileceğinin uyarısını da yapmadan geçmek istemedim. Çünkü en ufak burçta değişim için komple traversi indirmek çok fazla maliyet ve iş yükü olacağından hepsinin değişimi birkaç yöntemle araç üzerinde yapılabilmektedir. Aslında ben de traversi söktükten sonra tornacıya gelmeyecektim ve garajımda usul usul bu burçların söküm işlemini yapacaktım. Peki ne oldu da buraya geldik? Onu da sizlere anlatayım. Bu işlerin planlamasını yaparken burçların sökümü için özel aparatların olduğunu BMW, Mercedes hatta model bazında W124 gibi özel burç sökme aparatları Türkiye'de mevcut. Ancak bunların fiyatının yüksek olmasından ötürü ben de her araçta kullanabileceğim bu ürünü 10.000 TL gibi bir rakama kargo dahil Amazon'dan sipariş ettim. Tabi o zaman 1000 euroya kadar basit usul beyanname vererek ürünü gümrükten çekmeyi düşündüm. Ancak satıcı ürünü FedEx ile gönderinceye ve FedEx de kendi operasyonel faaliyetlerini bireysel bazda değil müşavirlik üzerinden yürüttüğünden çok uğraşmama rağmen ürünü iade etmek zorunda kaldım. Zaten şimdi de yurt dışından hiçbir şekilde alışveriş yapamayacağımız için 3. sınıf ülke vatandaşı muamelesi gördüğümüzde aşikar. Sırf bu nedenlerden dolayı projelerimi daha rahat yürütebilmek adına yurt dışına göç etmeyi ciddi düşündüğümü bilmenizi isterim. Her neyse bu tarz can sıkan sorunları yeri geldiği için anlatarak canınızı sıktığımdan ötürü özür dileyerek konunun ana aktörü olan burçların sökümüne bir bakalım. Burada özel bir işlem olmadığından sökülen burçların yönüne dikkat edilerek yenileri aynı yöne bakacak şekilde yuvaları kaygan olsun diye sabunlanarak montaj edildi. Taşıyıcının küçük burçlarının da sökümü biraz zorladığından diferansiyel tarafındaki burçlarının da prese tam yanaşmamasından ötürü biraz ısıtılarak yuvasının genleşmesi sağlandı. Bu noktadaki burçların sökümünden sonra özellikle diferansiyel burçları metale değdiği için montajı ve sökümü kolay olsun diye seramik presle yağlanarak yerine preslendi. Tüm burçların montajından sonra verdiği emekler ve misafirperverliği için Hacı abimize teşekkür ederek tekrardan garajımıza geliyoruz. Boyama için burçlardaki gerekli yalıtımı yaparak işlemlerimize devam ediyoruz. Tabla ve yaylarda olduğu gibi aynı renge bu taşıyıcıda boyama işlemine tabi tuttum. Öncesinde güzelce temizlediğimiz traversi pas dönüştürücü ile koruma altına alarak havadaki nem ile de temasını kesmek için parlak siyaha aslında vernikli boya ile boyuyorum.
Muhtemelen bu şekilde yaptığım uygulama ile de en az 5 yıl civarında pas oluşumunun önüne geçmiş de oluruz. Boyama işlemini bitirip araç altında hazır travers sökülmüşken tavsiye niteliğinde yapacağım birkaç işlemi de sizlere göstermek istiyorum. Traversin sökülmesiyle rahatlayan benzin deposunun alt noktasında eskiyen hortumunda değişimini yapalım. Sonuçta benzin gibi kimyasala maruz kalan 30 yıllık bir hortumun ne zaman yolda bırakacağı belli olmayacağı gibi kaçırma veya yırtılma durumunda da komple depodaki yakıtı dışarı boşaltacağından tedbirimizi almakta fayda var. Fabrikasyon presli hortumun kelepçesini düz bir tornavida ve çekiç ile keserek kurtarmamız gerekiyor. Depoda hala az miktarda da olsa benzin olduğundan ve sızıntı devam ettiği için asla motorlu kesici kullanmadan burayı halletmemiz gerekiyor. 5-10 dakikalık bir çalışma sonucunda eski hortumu depo altında bulunan nipelden kurtararak söküm işlemine devam ediyorum. Bu nipeli de 19 milimetrelik uzun bir lokma ile tank üzerinden sökerek nihayet dışarı alıyoruz. Yapısına baktığımızda plastik bir süzgeçten oluşan bu parça aslında filtre ve alttaki hortumun kelepçelendiği nipel kısmı birbirinden ayrı. Nipel filtre kısmına resmen kaynadığı için sökümü zor olduğundan ilk başta hortumu ayırarak komple söktüğümü arada belirtelim. Nipelin dişleri üzerinde biriken oksidi taş motorundaki tel fırçayla temizliyorum. Temizlik sonrasındaki durumu bu şekilde olan nipeli alarak tekrar filtre gövdesi üzerindeki yerine montajlamadan önce de güzelce gresliyorum. Böylece uzun yıllar kaynamadan duracak ve tekrar sökülme durumunda kişiye kolaylık sağlayacaktır. Öyle aman aman kirli olmayan filtreyi de içeriden dışarı doğru hava tutarak temizledikten sonra depo üzerindeki montajlandığı noktada bulunan O-ring contayı da değiştirmemiz gerekiyor. Contayı yenileyip montaj anında yırtılma olmasın diye O-ring gresiyle güzelce yağlayarak araçtaki işlemimize geri dönüyoruz. Ben montajlarken aklıma gelen ancak hayata geçiremediğim bir fikri de belirteyim. Nipel ile filtreye takılan yere aslında bir valf ekleyerek benzin pompası ve filtre değişimlerinde depodan gelen yakıtın boşa akmaması adına güzel bir uygulamada yapacaktım. Ancak buradaki diş yapısına uygun ölçüde aynı zamanda iç çapındaki yakıt akışını engellemeyecek bir küresel vana bulamadım. Aslında vana veya valf piyasada çok var. Ancak diş yapıları direkt uymadığından araya 2 tane dönüştürücü ekleneceğinden ve bu dönüştürücülerin hazırda olmaması tornacıda özel yaptırılacağı için baktım iş uzuyor, ben de vazgeçtim. Ayrıca bu dönüştürücülerin takılmasıyla valf biraz aşağıda kalacağından hortumun dönüşü için de ekstra 90 derecelik aparatlar vesaire devreye girince baktım aşağısı Perşembe pazarına dönecek, tamamıyla bu düşünceden vazgeçtim. Takacağım hortumun arasına direkt hortuma kelepçeyle takılabilecek bir valf de koyabilirdin diyebilirsiniz. Hatta güzel de olurdu. Ancak bu sefer de sisteme ekstra 2 tane bağlantı noktasının dahil olacağı ve her noktanın da sızıntıya davet çıkardığından bu uygulamayı tamamıyla rafa kaldırdım. Alt izolasyon ve yeni hortumu takıp son haline de şöyle bir baktıktan sonra alt kısımdaki durumu da bir inceleyelim. Yer yer birçok noktada paslanmaların olduğunu, aynı traversteki gibi eğer önlem alınmazsa ilerleyen süreçte çürümelerin başlamasıyla daha büyük sorunlar açacağından burada da birkaç uygulama yapmamız gerekiyor. Hala sorunsuz şekilde çalışan orijinal amortisörün de patlaması yakındır diyerek değişim listeme bunu da ekledim. Aslında askı rotu ve viraj demiri de yürüyen sistemine ait. Ancak travers altında kaldığından buradaki lastik ve parçaların değişimini birazdan göstereceğim. Viraj demirinin sökümü kolay olduğundan burayı hızlıca geçerek üzerindeki az önce bahsettiğim viraj demir lastikleriyle askı rotlarının söküm işlemini yapıyoruz. Bu parçaya da diğer parçalar gibi yaptığımız temizlik işlemlerinin aynısını yaptığımı birazdan son hallerini detaylı bir şekilde göstereceğimden şimdilik burayı geçerek araç altında kaldığımız yerden devam edelim. Aracın şaft tüneli dahil alt kısmından tekrardan bir temizlik yapacağım için boyacıların kullandığı zemin naylonlarından temin ederek lift havuzuna su gelmeyecek şekilde yerleştiriyorum. Aslında havuzda su gideri var ama yine de temas olmasın diye böyle bir uygulamayı tedbiren gerçekleştirdim. Videonun ilk başında yaptığımız sözde yıkama işlemi kirlerin sadece kabasını aldığından ben burada biraz daha detaylı girişerek tabanı toz topraktan mümkün olduğunca arındıracağım. Bu arada aracın altı sık sık yıkanması gereken bir yer değil. Asla düzenli olarak yıkatmamanızı tavsiye ederim. Çünkü araya giren su rotil, rot başı, askı bilyası ve travers aralarında paslanmaya veya bozulmalara sebep olacaktır. İlk olarak görüldüğü üzere aracın arka davlumbaz kısımlarını deterjanladıktan sonra egzozun üst kısmına gelen noktalarıyla tabandaki birçok noktaya aynı işlemi uyguluyorum. Bir süre bekledikten sonra aynı noktalara bu sefer biraz daha kuvvetli bir motor temizleyici kimyasal ile püskürtme işlemini yaptım. Ben temizliği yaparken çok fazla gelen önerilerden birisi de aracın altına pütür at diyenler oldu. Bu talebe şu şekilde cevap verecek olursam, eski araçlarda maalesef pütür uygulaması bence kesinlikle yanlış.
Çünkü gördüğünüz üzere aracın birçok noktasında paslanma, bakın çürük demiyorum, paslanma başlamış durumda. Şimdi bu pasları ne kadar temizlerseniz temizleyin. Üzerine pütür attıktan sonra o pas pütürün altından devam ederek aracın metal aksamlarını öldürmeye başlar. Tabi dış kısım kapalı olduğundan süreç biraz daha uzayabilecek, ancak bu durumdan da hiçbir şekilde haberiniz olmayacaktır. Ta ki pütür çürüklere tutunamayınca veya çatlayınca acı gerçekle karşılaşabilirsiniz. Peki biz nasıl bir çözüm üreteceğiz? Ona bakacak olursak görüldüğü üzere araç altındaki temizliği elimden geldiğince güzel bir şekilde yaptım. Aracın altını kurumaya bırakırken ben batan dükkanın zeminindeki suyu bir yandan çekmeye başladım. Araç tabanının tamamen kuruması en az 24 saat süreceğinden uygulama öncesinde bu süreyi kesinlikle beklemeniz gerekmektedir. Zaten alırken özellikle çürüklere dikkat ettiğimiz aracın alt kısmında kabarma yapmış birkaç noktadaki pasların hızlıca temizliğini yaptıktan sonra dönüşüm işlemi öncesinde birkaç parçayı da sökmemiz gerekiyor. Şaftın altında bulunan bu metal kuşağı söktükten sonra yakıt pompasını sabitleyen kelepçeyi de yerinden çıkartıyoruz. Artık alt taraf uygulama için hazır ve toz topraktan mümkün olduğunca arındırıldığına göre yer yer oluşan pasların durumlarına da bir bakalım. Özellikle alacağınız eski araçlarda motor durumundan ziyade şasede oluşabilecek çürüklere çok dikkat etmek gerekmektedir. Bu çürüklerin tamiratı her ne kadar yapılabilse de sonuçta oraya eklenen saç parçası OEM kalitesinde bir ürün olmayacağından dolayı aracın orijinalliğini ciddi oranda bozacaktır. Ben de mevcut şaseyi korumak adına elimden geldiğince birazdan yapacağım koruma yöntemiyle ömrünü uzatmaya çalışacağım. Zaten şu anda da yaptığımız müdahale yeni pas başlangıcı olduğundan tam zamanında diyebiliriz. Videonun ortalarında kullanmış olduğum pas dönüştürücüyü tekrardan alarak tüm pasların olduğu noktaya uygulamasını yapıyorum. Pas miktarı çok az olduğundan çoğu noktalara genellikle bir kat yaptım. Eğer ikinci katı atma ihtiyacı duyarsanız katlar arası 3 saat civarında beklemeniz gerekmektedir. Zaten 3 saatin sonunda sürdüğümüz kimyasal pasla reaksiyona girerek ilerlemeyi durdurup ve rengini siyaha döndürüyor. Fark ettiyseniz öyle bol bol değil, pasa yedirerek yaptığım uygulamada taban sacının katoferez astarlı kısmına pek sürmemeye çalışıyorum. Zira buraya sürerseniz herhangi bir faydasını görmeyeceğiniz gibi boşuna elinizdeki malzemeyi de bitirmiş olursunuz. Tabandaki uygulamayı bu şekilde devam ettirip bitirdikten sonra söktüğümüz bazı burç, cıvatalar, pul ve metal kuşağında pastan arındırılmasını yapalım. Alt tarafa uyguladığımız pas dönüştürücü kuruma süresindeyken ben de bu parçaların koruma işlemini gerçekleştirdim. Pas dönüştürücünün kurumasından sonra parçaların dış yüzeyine bir kez daha bakacak olursak görüldüğü üzere kahverengi yüzeyden eser kalmadı diyebiliriz. Az önceki gördüğünüz parçaların hepsini ve cıvataların kafası da dahil olmak üzere alüminyum gri rengine boyayarak tekrardan su temasıyla paslanmasını engellemek istedim. Yaklaşık 20 saatlik bekleyişin ardından araç tabanına geri dönecek olursak buraları da mat siyah boya ile boyamaya başladım. İsterseniz bu noktadan sonra pütür uygulaması da yapabilirsiniz. Ancak gördüğünüz üzere noktasal bazda pas kaldığından ve üzerini de pütür ile kapatırsanız sonuçlar geri dönülemez olacağından eski araçlarda ben pek tavsiye etmiyorum. Peki neden boya yapıyoruz? Ona da değinecek olursam boya pütür kadar sağlam bir yalıtıma sahip değil. Ancak alt tarafta oluşabilecek bir paslanmada hemen boyayı kabartıp kusacağından müdahale edilmesini de kolaylaştıracaktır. Yani bu işlemlerden sonra ara ara noktasal bazda paslanma görürsek oralara da az önce yaptığımız uygulamaları gerçekleştirerek uzun vadeli koruma sağlamış olacağız. Eğer bu araç sıfır olsaydı o zaman pütür atılmasına sıcak bakabilirdim. Çünkü yeni arabanın sacı zaten pas ve nemden uzak olduğu için üzerine ekstra atılan pütür hem sacı hem de üzerindeki astarı uzun yıllar koruyacağından faydası olumlu yönde olacaktır. Bu konuda gerekli açıklamaları yaptıktan sonra içeride boya yaparken pencere ve kapıları açtığımı, içerideki hava akışıyla dumanı yönlendirdiğimi, kapalı alanda kesinlikle maskesiz yapmamanız gerektiğinin de uyarısını yapalım. Boyama işleminin bitmesiyle parçaların son halini göstermeden evvel yine depo altında bulunan bu çek valfinde hortumlarını değiştirelim. Tek yönde hava akışını sağlayan bu çek valf kanister valfine benzin buharını göndererek deponun havalandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yalnız hortumları sökerken malzeme eskidiğinden çok dayanmadı ve çatlayarak kırıldı. Ben de orijinal olarak yenisini temin edip yenilenmiş hortum ve kelepçeleriyle yerine görüldüğü gibi taktım. Buradaki ufak ayrıntıyı da gösterdikten sonra parçaların montajdan önce son durumlarına da bir bakalım.
Artık tüm yenileme işlemleri yapıldığına göre sökülen en son parçadan geriye doğru gidecek olursak viraj demirinin lastik burçlarını yenileyerek hızlıca montajını gösterdikten sonra direkt traverste işlemlerime devam ediyorum. Kriko ile kaldırdığımız traversin montaj noktalarını şase üzerindeki yerine denk getirdikten sonra tüm civataların boşluklarını alarak yeni pulları ile beraber yerine takıyorum. Süreç boyunca yer yer gördüğünüz noktalarda kaliperler hortumlarından sarkıtılmış şekilde durmaktadır. Sanırım bunlar da dikkatinizi çekmiş ve sarkıtılmaması gerektiğini düşünmüşsünüzdür. Ben zaten ilerleyen süreçte kaliperleri de komple conta ve hortumlarına kadar bir revizyondan geçireceğim için çok da önemsemedim. Civataların boşlukları da alındıktan sonra hepsini 100 Nm ile toklayarak travers montajımızı böylece bitirmiş oluyoruz. Traverse takılan tabloları da yerine montajlarken nazar değmesin diye eski civataları kullanarak yay ve amortisörün montajına bakalım. Video ortalarında da belirtmiştim. Amortisörler hala sağlam ve orijinal olduğundan sırf bunlar da arkada sırıtmasın diye değişimini yapacağım. Amortisörlerin sökümü bu aşamada çok kolay olduğundan tek yapmamız gereken kule tarafındaki somunlarına ulaşmak oluyor. Bunun için bagajdaki yalıtımları yerinden çıkartıp kulede bulunan amortisör civatalarını da sökerek alt tarafta boş durumda duran amortisörü direkt yerinden alıyoruz. Çıkan amortisörlerin malzeme kalitesi gerçekten mükemmel ve sadece dış kısmındaki ufak paslanmalar ile körükteki çatlaklar haricinde bence hala kullanılabilir durumda. Bunların da daha sonra bakımını yaparak yenileyip yedek olarak ayıracağımı ve israf etmeyeceğimi de bilmenizi isterim. Yeni amortisörlere baktığımızda ise körüğü, pulu, civatası hepsi tam takım olarak gelmektedir. Montajdan önce kuledeki amortisörün oturma yüzeyinde de çok ufak bir pas başlangıçları ve kirlenme görünce diğer parçalara yaptığım işleminin aynısını uyguladım. Tekrar anlatmak yerine direkt sonuca baktığımızda artık amortisörler montaja hazır hale gelmiştir. Montaj öncesinde amortisörün birkaç defa basılıp bırakılarak rodajlanmasını da hatırlatarak araç üzerine geçelim. Tabi amortisör sistemi yay ile ortak çalıştığından montajlandığı noktadaki tablanın da tam olarak hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için yayı daha önceden bahsettiğim sıkma aparatını kullanarak uzunluğunu daralttıktan sonra araç üzerindeki yerine yerleştiriyoruz. Mesela bu noktalarda zaman atlaması olduğunu, tekerlek taşıyıcılarının ve arka yürüyenin de yenilenmiş şekilde takıldığını görmektesiniz. Yenilenmiş el freni halatları, mekanizmanın montajı gibi noktalara da girersek hiç çıkamayacağımız için bunlarla ilgili detaylar sonraki videolarda gösterilecektir. Amortisörü kule üzerindeki yerine yerleştirip bir somun ile gerekli pul ve takozları da yerine yerleştirip daha sonrasında tekrardan alt tarafa geçiyoruz. Burada amortisörü biraz bastırıp tablo içindeki konumuna doğru şekilde yerleştirdim. Buradaki civataların boşluğunu da alarak torklama işlemine tabi tutacağız. Amortisörün tablo üzerindeki civatası yol seviyesindeyken 55 Nm ile toklanması gerekirken baskı altında duran amortisörü de yukarıdan 30 Nm ile toklamamız gerekiyor. Ancak baskı altında olmasına rağmen ve özel aparatım olmadığından ötürü somunu çevirdikçe mil döndüğü için tam olarak toklayamadım. Burada kendi tecrübeme dayanarak somun dişlerine civata sabitleyici uygulayıp aşırı olmayacak şekilde amortisörün somununu sıktım. Tabla ve denge kollarının koruma plastiği gibi parçaların temizlik ve boyama işlemlerini yaptığımı, tüm civataların toklanarak işaretlendiğini vakit kaybetmemek adına kısaca göstereyim. Umarım tüm bu süreçte ufak hatalarımızla beraber bir yenileme işleminin nasıl yapıldığını tüm detaylarıyla anlatabilmişimdir. Video süresinden işin ne kadar zahmetli olduğunu, birçok noktanın hızlıca atlanarak geçildiği, ancak önemli noktalarda tüm detaylara yer verdiğimiz bu güzel video umarım beklentinizi karşılamıştır. Restorasyon sürecinin hemen hemen yarısına geldiğimiz bu dönemde önümüzdeki süreçlerde bizi çok daha detaylı restorasyon bölümlerimizde bekliyor. Yaptığımız işlemlerde her ne kadar YouTube'dan bunun karşılığını alamasak da siz değerli takipçilerimin yorum ve beğenisi bizlere motivasyon kaynağı olmaktadır. Sonraki videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın.